Merhaba arkadaşlar, Örgü Mü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı gayet kolay olan bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Öyle değişik model arıyorsanız arkadaşlar kanalımda birçok çeşidi mevcut bu tarz çalışmaların. Tığ çalışması olarak yaptım. 3 milim tığ kullandım. Kalın halı kaydırmaz ya da banyo paspası olarak geçen malzemeyi kullanarak üzerine yaptım arkadaşlarım. Ve Nako Vals'in ipini kullandım. Dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ işi, battaniye ya da hırka ya da ne bileyim yelek modelinden çıkartarak bu halı kaydırmaza tasarladım arkadaşlarım. Ve şimdi sizlere de paylaşmak istiyorum. Şimdi halı kaydırmazımız normalde bu şekilde ve buradan başlamamız gerekiyor. Ama bu sefer tersini yapacağız arkadaşlar. Yani bu köşeden başlayacağız. Şöyle hemen giriş yapıyorum. Ve buraya önce tutunuyorum kenarından. Şöyle bir tane bakın buraya değil buradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan değil arkadaşlar bakın. Bu çok önemli. Yoksa güzel durmuyor. İyi durmuyor. Tasarlarken bütün yöntemleri denedim arkadaşlar. Şimdi bir tane atlayarak bu şekilde devam ediyorum. Şöyle sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyoruz. Ama ben diğer tarafa geçmeyeceğim. Fazla zamanınızı almamak için şöyle hemen buradan anlatmak istiyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz da yavaş yapayım. Şimdi böyle buraya kadar geldiğimizi düşünün. Buradan geri dönelim. Kenar kısmı olacak zaten. Buraya bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bakın şu deliklerin içerisine hepsine birer tane kenar olduğu için buraya rahatlıkla böyle zincir çekebilirsiniz. Şöyle birer tane bakın sık iğne ile geçiyorum diğer tarafa. Şimdi sona geldik. Sona da aynı şekilde şöyle bir sık iğne yapıp bir tane zincir çektim. 2 de çekebilirim burada. Önemli değil. Şimdi ise yine aynı şekilde bu oluşan deliklerin içerisine sık iğne ile devam ediyoruz. Çok sıkı sıkı yapmayın arkadaşlar. Kendinizi de sıkmayın, örgünüzü de sıkmayın. Bakın böyle devam ettik, geldik sona. Sona geldiğimizde kenar olacağı için zaten yine bir tane zincir çekiyorum. 2 üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın şuraya atlıyoruz. Buraya geçiş yapıyorum. Buraya tutunuyorum önce. Sonra üzerine alıyorum. Bakın hemen yanındakini yerden şöyle daha yakından göstereyim. Buradan giriş yapıyorum önce. Bu şekilde topluyorum tığıma. Sonra üzerine alıyorum. Bir daha aşağıya iniyorum arkadaşlar bakın. Şöyle buradan alıyorum. Bu şekilde topluyorum. Sonra bunları şu şekilde çekiyorum. Bu ikisi hariç. Bunu da bir daha çekiyorum ve geliyorum. Buradan bakın şöyle giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum. Buraya kaydırma yöntemiyle ekliyorum. Üzerine aldım. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Bakın bir alttan. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıya bakın. Aşağıda yerim var. Oraya giriş yapıyorum bu şekilde. Sonra bunu aldım hepsini. 2 tanesini bıraktım, çektim. Ve bir ileriye yine bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Üzerine alıp devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Aldım aşağıya iniyorum.
Buradan da sona geldik. Şimdi bunu buraya bağlamadan üzerine alıyorum. Hemen kenardaki yerden giriş yapıyorum. Şöyle buraya daha güzel, daha sıkı bağlansın diye ve bu şekilde bağlıyorum. Daha sonra da bunu buraya kaydırma yöntemiyle bağlıyorum arkadaşlar. Ve bakın birinci yerimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi buradan tekrar bir zincir çekiyorum. Şu görünen yerlerden arkadaşlarım bakın. Şöyle olan yerlerimden giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile diğer tarafa geçiyorum. İlk yerimizi yapmış olduk. Sonra bir zincir çekip tekrar bu boşluklardan giriş yaparak, yani buralardan ikinci sıramızı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen çeviriyorum. Bir tane yerime atlayıp üzerinden giriş yapıp bağlıyorum önce. Sonra üzerine aldım. Hemen ilkinden giriş yapıyorum. Burası kenar zaten arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Şöyle birleştiriyorum. Ve kaydırma yöntemiyle şu şekilde halı kaydırmaza bağlıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde az önce yaptığımız gibi yaparak diğer tarafa geçiyoruz. Burayı tamamlamış olduk. Kenar kısmına gelince zaten bir tane zincir çekmiştim şöyle. Hemen şuralardan giriş yapıyorum. Burada her birinde bir tane zincir çekerek devam ediyorum. Kenarını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu arada. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu şekilde buralara birer zincirli, diğer taraflara gerek yok. Hepsinden bir tane alarak sarma işlemi yapıyoruz önce. Şöyle. İpimiz ince olduğu için halı kaydırmaz da görünmesin diye şöyle biraz sarma işlemi yaptıktan sonra üzerine alıp hemen geri dönüyorum ve ters sık iğne tekniğiyle bir de üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Yani diğer tarafta o şekilde yaptım. Burada da bu şekilde yeni gelen arkadaşlarım için biraz paylaşmak istedim. Tekrar söylüyorum. Kenarını istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Buradaki gibi. Evet arkadaşlarım. Bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.